Bazen insanın hayatı start çizgisinden damalı bayrağa kadar soluk kesen bir yarışa benzer. Michael Schumacher'in hikayesi de işte tam olarak böyleydi. Dünya motorsporları tarihine adını altın harflerle yazdırmış bu efsane pilot, pistlerin kralı olarak sayısız zafer elde etti. Ancak zaferlerle dolu yaşam öyküsü beklenmedik bir trajediyle bambaşka bir yola savruldu. Şimdi gelin Schumacher'ın küçük bir kasabada karting pistlerinde Formula 1'in zirvesine ve yaptığı bir kaza sonucu yatağa hapsolmasına uzanan bu inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Eğer hazırsanız kemerleri takın, başlıyoruz. Michael Schumacher 3 Ocak 1969'da Almanya'nın Hürth kasabasında dünyaya geldi. Babası Rolf geçimini tuğlacılık yaparak sağlayan mütevazi bir işçiydi ve hafta sonları yerel bir karting pistini işletiyordu. Annesi Elizabeth ise pistin kafeteryasında çalışıyordu. Michael henüz 4 yaşındayken babası onun pedallı go-kart oyuncağını küçük bir motosiklet motoruyla modifiye etti. Minik Schumacher'ın daha o yaşlarda modifiyeli bir go-kart arabası olmuştu. Ancak bu modifiyeli go-kart arabasıyla evinin yakınlarında turlarken ilk denemesinde bir sokak lambasına çarparak aracını neredeyse hurdaya çevirdi. Bu küçük kaza Michael'ın hız tutkusunu hiçbir şekilde söndürmedi. Tam tersine ailesini yeteneğini gerçek bir pistte denemesi için harekete geçirdi. Çünkü daha 4 yaşında kullandığı aracın hakimiyetini çok iyi sağlıyordu. Küçük Schumacher'ı Kerpenhorrem'deki bir karting kulübüne yazdırdılar. Kulübe kayıt olduğunda henüz 6 yaşındaydı ve kulübün en genç üyesi olmuştu. Babası Michael için topladığı hurda parçalardan bir karting aracı daha yaptı. Michael bu araçta piste çıkmaya başladığı andan itibaren kulüpte yaşıtlarına meydan okumaya başlamıştı bile. 6 yaşında katıldığı ilk yarışlarda fazlasıyla dikkat çekici bir performans sergileyerek kendi yaş grubunda kulübün şampiyonluğunu kazandı. Michael gerçekten umut vaat eden bir çocuktu ve ailesi bu sıra dışı yeteneği desteklemek için büyük fedakarlıklar yapacaktı. Michael'ın yarışabilmesi için babası pistlerde go-kart araçlarının tamirciliğini yaptı ve kiralama işiyle ekstra gelir sağlamaya çalıştı. Annesi de kafeteryadaki işini daha yoğun mesailerle sürdürmeye devam etti. Küçük Şumi kendini gün geçtikçe geliştiriyordu. Artık daha güçlü araçlarla yarışması gerektiği gün gelip çatmıştı. Ama eğer yarışmak istiyorsa aracının motorunu daha iyisiyle değiştirmesi gerekiyordu ve bunu yapabilmeleri için tam tamına 800 Alman markına ihtiyaçları vardı. Şimdi yani 800 Alman markı diye söyleyince kulağa çok basit geliyor ama o dönemlerde maaşlı bir çalışanın ortalama geliri 1000 ila 1200 Alman markı civarındaymış. Yani 800 mark o zamanlar gerçekten de ciddi bir paraymış. Haliyle bulmakta da zorlanmışlar. Evet, maalesef motor sporları pahalı bir uğraştı. Küçük Schumi'nin daha güçlü bir araçla yarışabilmesi için gereken 800 Alman markını aile karşılayabilecek vaziyette değildi. Bu yüzden babası uzun uğraşlar sonunda yerel bir iş insanından sponsorluk almayı başardı ve Schumi bu adam sayesinde kariyerine devam edebildi. Karting başarıları Schumacher'in bir sonraki adımlarını da hazırlıyordu. Almanya'da yarış lisansı alabilmek için en az 14 yaşında olması gerekirken Schumacher 12 yaşındayken lisans çıkartmayı başarmıştı bile. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde ülkesinde ve Avrupa genelinde genç yaş kategorilerinde ardı ardına şampiyonluklar kazandı. 1987'de Almanya ve Avrupa karting şampiyonu olduktan sonra artık profesyonel arenaya geçmeye hazırdı. Sürüş aşkı için okulu bırakan Schumacher tüm zamanını yarışmaya ayırarak kendini tamamen motor sporlarına adadı. Genç Schumacher kısa sürede kartingden Formula yarışlarına geçiş yaptı. 1988'de Formula Ford ve Formula König gibi giriş seviyesindeki serilerde ilk tecrübelerini edindi. Daha ilk yılında Formula König şampiyonluğunu kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 1989'da menajeri Willy Wieber'in desteğiyle Formula 3'e adım attı. Bu adım onun için artık bir dönüm noktasıydı. Çünkü burada artık yalnızca hız değil, istikrar, strateji ve baskı altında performans gösterebilme yeteneği de ön plandaydı. Schumacher ise tüm bu alanlarda rakiplerine fark atıyordu. 1990'da Almanya Formula 3 şampiyonasını domine ederek zirvede tamamladı. Ancak onu dünya çapında tanınan bir yetenek haline getiren yarış aynı yıl katıldığı Macao Grand Prix'si oldu. Bu prestijli yarışta dünya genelinden gelen en hızlı genç pilotlarla mücadele etti ve yarışın ikinci ayağında F1'in gelecekteki yıldız adaylarından Mika Hakkinen'i geride bırakarak zafere ulaştı. Bu zafer onun sadece yerel bir yetenek olmadığını, uluslararası arenada da söz sahibi olabileceğini net bir şekilde ortaya koydu.
Bu performanslar genç bir Alman sürücünün sıradan başarılar peşinde olmadığını açıkça gösterdi. Artık takım patronları, menajerler ve motor sporları dünyasının önde gelen isimleri Schumacher ismini konuşmaya başlamıştı. O yalnızca dikkat çeken bir yetenek değil, Formula 1'in bir sonraki büyük yıldızı olma yolunda güçlü adımlar atan ve bunu hissettiren bir isimdi. Formula 1 kapısını artık aralamıştı ve bu kapıdan geçmek üzere olan kişi tarihin en büyük efsanelerinden biri olacaktı. 1991 yılında Schumacher, Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinde Jordan takımıyla ilk Formula 1 yarışına çıktığında daha 22 yaşındaydı. Spa'daki bu göz dolduran performansı, yani sıralamada elde ettiği yedincilik, ona henüz ikinci yarışında Benetton takımına geçme fırsatı getirdi. Schumacher Benetton'a geçtikten sonra hızla yükseldi. Takvimler 1992'yi gösteriyor. Spa-Francorchamps pistinde tüm araçlar dizilmiş, yarışın başlamasını bekliyor. Start verildiğinde pist kuru ama havada ağır bir sessizlik var. Sanki bulutlar yarışın ritmine ayak uydurmak için fırsat kolluyor. Schumacher Formula 1'deki ilk tam sezonunda ilk kez adımını attığı bu efsanevi pistte yeniden direksiyon başında. Ancak bu kez farklı. Bu kez yarışmak için değil, kazanmak için orada. Araçlar yarışa başladıktan kısa bir süre sonra hava birden değişip gökyüzü yarışa kendi damgasını vuruyor. Yağmur ansızın ve acımasızca sağanak bir şekilde adeta bastırıyor. Pilotlar panik içinde tutunmaya çalışırken genç Schumacher adeta başka bir gezegenden gelmiş gibi aracıyla pistin üstünde dans ediyor. Diğer araçlar kayarken o her virajı sanki kuru zemindeymiş gibi ustalıkla dönüyor. Tehlikeli tırmanışlardan en yüksek hızlı kıvrımlarda dahi yağmura rağmen çizgiden şaşmıyor. Yağmurun altında giderken asfaltın üzerinde lastik izleri değil de adeta bir ustalığın imzası kalıyor. Schumacher kariyerinin ilk Grand Prix galibiyetini yağmurun altında böylece kazanıyor. O an sadece bir zafer değil, bir ünvanın da doğuşu oluyor. Bu etkileyici galibiyet yağmurlu havalarda sergilediği muhteşem beceriyle birleşince ona Rain Master, yani yağmur ustası lakabını kazandırıyor. Artık Formula 1 dünyası yeni bir yıldızın doğuşuna tanıklık ediyor. 1994 sezonunda Formula 1 Imola'daki trajik kazada Senna'yı kaybederek sarsıldı. O yıl Schumi sezon finalindeki olaylı yarışın ardından kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanacaktı. Schumi sezonun son yarışında Damon Hill'in bir puan önünde yarışa lider olarak başladı. Şampiyon olmak için Schumi'nin Hill'in önünde bitirmesi ya da ikisinin de puan alamaması gerekiyordu. Schumi önde, Hill ise ensesindeydi. Derken 36. turda Schumi hafif bir hatayla duvara çarptı. Aracında hasar vardı ama hala hareket edebiliyordu. O an Hill hamlesini yaptı, iç çizgiden hızla geldi. Schumi'yi geçmek üzereyken iki araç bir anda çarpıştı. Schumi'nin aracı iki tekere kalkarak daha orada yarış dışı kaldı. Hill ise pite gittiğinde yarışamayacağını anladı. Durum böyle olunca Michael Schumacher ilk dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Ama bu zafer tüm dünya tarafından tartışılmaya başlandı. Schumi acaba direksiyonunu bilerek mi Hill'in üzerine kırmıştı? Bu tartışma uzunca bir süre devam etti. Ta ki Schumacher 1995'te çok daha üstün bir performansla ikinci şampiyonluğunu elde edene kadar. Böylelikle tartışmalar biraz daha sessiz bir hale geldi. Henüz 26 yaşındaki Schumacher artık sporun yeni süper yıldızı olarak görülmeye başlanmıştı. 1996'da Michael Schumacher kariyerinin belki de en büyük meydan okumasını kabul ederek Ferrari takımına transfer oldu. Formula 1'in en köklü ve tutkulu ekibi Ferrari 21 yıldır şampiyonluk yüzü görmüyordu. Schumi ise kırmızı takımı yeniden zirveye taşımakta kararlıydı. İlk Ferrari yılları Schumi için sabır ve azmin sınavı oldu. 1996 sezonunda Ferrari'nin aracı güvenilirlik sorunlarıyla boğuşuyor ve performans olarak rakiplerinin gerisinde kalıyordu. Yine de Schumi her fırsatı bir zafere dönüştürmekten geri durmadı. Aynı yıl İspanya Grand Prix'sinde sağanak yağmur altında sergilediği unutulmaz sürüş bunun en güzel örneğiydi. Rakiplerini su birikintileri içinde dans eder gibi geride bırakarak kazandığı bu yarış yağmur ustası lakabını daha da pekiştirdi ve tüm dünyaya onun asla pes etmeyeceğini ispatladı. Schumi ne olursa olsun bu takımı ayağa kaldırmayı kafasına koymuştu. Takip eden yıllarda Ferrari için şampiyonluk birkaç kez kıl payı kaçtı. 1997'de sezon
finalindeki tartışmalı bir temas Schumi'yi şampiyonluktan ederken 98'de de son yarışını kaybederek ikinci oldu. 99'da ise Silverstone'daki korkunç kazada bacağı kırılınca mücadeleye erkenden veda etti. Kötü talih Schumacher'ın üzerinden ayrılmıyordu. 2000 yılında ise büyük zafer nihayet geldi. Schumacher Japonya'daki Suzuka pistinde sezon finalini kazanarak Ferrari'ye 21 yıl aradan sonra dünya şampiyonluğunu getirdi. Ferrari garajında sevinç çığlıklarının yankılandığı bu an Schumacher'ın kariyerinde ve Formula 1 tarihinde kesinlikle unutulmaz bir an olmuştu. Bu şampiyonluk Schumi ve Ferrari döneminin başlangıcıydı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 2000'den 2004'e arka arkaya 5 kez dünya şampiyonu olarak toplamda 7 şampiyonluğa ulaşan Schumi, Formula 1 rekorlarını alt üst etti. Schumacher artık yağmur ustası değil, küresel bir spor ikonuna dönüşmüş bir Kaiser'di. Ancak 2005'te kural değişiklikleri ve güçlü rakipler bu altın dönemi sona erdirdi. 2006'daki genç yıldız Fernando Alonso'yla son bir şampiyonluk mücadelesi verse de Japonya'daki kritik yarışta motor arızası yaşayarak hayallerini suya düşürdü. Sezon sonunda Schumi zirvedeyken Formula 1'e veda etmeye karar verdi. Belki de sadece uzun bir ara verip kafasını toparlamak istemişti. Schumi yarışmayı bıraktıktan sonra bile hız tutkusundan kopamadı. Ferrari'ye danışmanlık yaparak takımın gelişimine katkı sağladı. Hatta bir dönem motosiklet yarışlarında boy göstererek farklı bir alanda kendi kendine adrenalin yaşadı. 2010 yılında ise tüm dünyayı şaşırtarak 3 yıllık aranın ardından 41 yaşında Formula 1'e Mercedes takımıyla geri döndü. Artık yeni pilotlarla mücadele eden Schumi'nin sonuçları önceki dönemlerdeki kadar parlak olmasa da varlığı pistlere ayrı bir heyecan kattı. Sonuçta bir efsane pistlere geri dönmüştü. Zaten çok da iddialı olduğu söylenemezdi. 2012 Monaco Grand Prix'sinde sıralama turlarında en hızlı zamanı yaparak hızından bir şey kaybetmediğini gösterdi. Aynı yıl Valencia'daki Avrupa Grand Prix'sinde 3. olarak tam 43 yaşında hala podyuma çıkabileceğini kanıtladı. Bu ikinci dönemde şampiyonluk alamasa da Schumacher Mercedes takımının yapılanmasında ve genç takım arkadaşı Nico Rosberg'in gelişiminde önemli rol oynadı. Belki de amacı sadece buydu. 2012 sonunda ikinci kez Formula 1'den emekliye ayrılan efsane bu defa kaskını kalıcı olarak duvara astı. Arkasında ulaşılması zor rekorlar ve milyonlara ilham veren bir kariyer bırakarak ailesiyle ve sevdiği hobilerle vakit geçireceği sakin bir yaşama adım attı. Ama belki de bu sakinlik onun asla bir daha geri dönemeyeceği bir yola girmesine neden olacaktı. Ve maalesef ki bu yola girdi. Michael Schumacher kariyeri boyunca 300'den fazla yarışa katıldı. Sayısız zafere imza attı ve kimi zaman saatte 350 km hızlara ulaşan araçların içinde sınırları zorladı. Pistte onlarca tehlikeli an yaşadı. Kimi zaman saniyelerle ölümden döndü. Fakat hepsinden dimdik çıktı. Çakıl havuzlarından yürüyerek seyircilerin alkışlarıyla ayrıldı. Ancak ne yazık ki Schumacher'in hayatı pistlerden uzakta sessiz bir dağ yamacında geçirdiği trajik bir kazayla bambaşka bir yöne savruldu. 29 Aralık 2013'te Fransa Alplerinde ailesiyle kayak yaparken düşüp başını kayaya çarpan Schumi, başında kaskı olmasına rağmen aldığı darbe yüzünden komaya girdi. Kaza haberleri tüm dünyada şok etkisi yarattı. Schumacher derhal hastaneye kaldırıldı ve hayatta kalabilmesi için günlerce yoğun bakımda tutuldu. Schumacher yaşam mücadelesi verirken milyonlarca hayranı iyi bir haber alabilmek için dua ederek beklemeye başladı. Aylar süren belirsizliğin ardından 2014 yazında Schumacher'in komadan çıktığı duyuruldu ama bir daha asla hiçbir şekilde eskisi gibi olamayacaktı. Komadan çıktıktan sonra tedavisine bir süre bir klinikte devam eden Schumacher, Eylül 2014'te İsviçre'deki evine götürüldü. O günden beri gözlerden uzak bir şekilde ailesinin gözetiminde iyileşme mücadelesi veriyor. Schumacher ailesi başından beri Michael'ın sağlık durumunu dış dünyadan özenle gizliyor. Eşi Corinna ve çocukları onu evde en iyi şekilde yaşatabilmek için seferber olmuş durumda ve sadece en yakın dostları Schumi'yi ziyaret edebiliyor. Jean Todt yıllar sonra yaptığı bir açıklamada Michael savaşıyor ama artık eskisi gibi değil diyerek dostunun durumunu özetlemişti. Efsane pilotun konuşamadığı ve tamamen bakıma muhtaç bir halde olduğu biliniyor. Söylentilere göre sadece gözlerini hareket ettirebiliyor. Ailesi ise bu zorlu süreçte onun onurunu korumak için büyük bir çaba harcıyor. Bugün bile Formula 1'de biri ardı ardına zaferler kazandığında veya rekorlar kırdığında ilk akla gelen isim Schumacher oluyor. Çünkü başarı
çıtasını benzersiz bir yüksekliğe koymuş bir pilot. Ve bu pilot saçma bir kaza sonucu artık yatağa bağımlı halde. Ama efsanesi daha uzun bir süre yaşamaya devam edecek gibi gözüküyor.